Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki ismim Sertaç Sobu. Mustafa Kemal Üniversitesi, şimdiki adıyla İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık Yönetimi lisans mezunuyum. Akabinde Pegasus Hava Yolları'nda Uçuş Operasyon Departmanı'nda yaklaşık 3 sene uzman yardımcısı olarak çalıştım. Şimdi de İstanbul Gedik Üniversitesi'nde Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Sizlere bazı sorularımız var. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki başlayalım. Havacılık Yönetimi bölümü hangi puan türünden öğrenci almaktadır? Havacılık Yönetimi lisans programı AYT, TM puan türüyle alım yapmaktadır. Eskiden bu birinci sınav YGS, ikinci sınav LYS diye geçiyordu. Yine ikinci sınav dediğimiz alan yeterlilik sınavıyla alım yapmaktadır. Eşit ağırlık puan türüyle. Peki kaç yıllık bölümdür? Havacılık Yönetimi 4 yıllık bir lisans bölümüdür. İsteğe bağlı olarak hazırlıkta bazı üniversitelerde vardır. Peki staj zorunluluğu var mıdır? Varsa hangi alanlarda yapılabilir? Staj zorunluluğu üniversiteye değişmekle birlikte bazı üniversitelerde vardır. Havacılığa hizmet veren tüm kuruluş ve alanlarda staj yapılabilir. Öğrencilerin en çok tercih ettiği staj yerleri ise yer hizmetleri kuruluşları ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'dür. Havacılık Yönetimi mezunu hangi alanlarda çalışabilir? Havacılık Yönetimi mezunları havacılığın bütün alanlarında çalışabilmektedir. Hava yolu yönetimi lisans mezunları Devlet Hava Meydanları işletmesinde bulunan departmanlarda hava trafik kontrolörü olsun, memuriyet olsun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde keza çalışabilir. Ya da Devlet Hava Yolları, Özel Hava Yolları, Yer Hizmetleri Kuruluşları, İkram ve havacılık kuruluşlarının muhasebe, finans, pazarlama gibi tüm yönetimsel kadrolarında çalışabilmektedirler. Bunlar sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı olmak üzere değişmektedirler. Tabii bunlar kişiden kişiye değişmektedir. Kişi kendisini hangi alanda geliştirirse, hangi işi yapacağına inanıyorsa, hangi işi severek yapacağına inanıyorsa daha doğrusu bu alanda kendini geliştirmeli ve o alanda çalışması gerekmektedir. Benim sınıfımdaki arkadaşlarımdan pilotaj kurslarını tamamlayarak pilot olan arkadaşlarım oldu. Yine KPSS ve yabancı dil sınavından belli bir puanı alıp hava trafik kontrolörü olan arkadaşlarım var. Dispatcher olan arkadaşlarım var. Loadmaster olan arkadaşlarım var. Yer hizmetleri departmanları, özel hava yolları, devlet hava yolları gibi kısımda kabin memuru olarak çalışmakta olan arkadaşlarımız var. İkram kuruluşlarında çalışan arkadaşlarımız var. Havacılığın her alanında çalışabiliyorsunuz. Bu tamamen size bağlı bir karardır. Sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize ve hangi işi severek yapacağınıza göre ya da size hangi iş uyacağına göre vereceğiniz kararla doğru orantılıdır. İngilizce bilmek zorunda mıyız? İngilizce bilmek zorundayız. Çünkü havacılığın dili İngilizcedir. Havacılık uluslararası bir iştir. Sadece yerel bir iş değildir. Bu yüzden de diğer taraflarla anlaşmak için İngilizce konuşmamız şart. Havacılıkta yayınlanan bütün raporlar, bütün çekilen mesajlar hepsinin dili İngilizcedir. Ve bu yüzden bizim İngilizce bilmemiz gerekmektedir. Bu bölümden mezun olduktan sonra yönetici olmak mümkün müdür? Bu bölümden mezun olduktan sonra yönetici olmak mümkündür. Ama direkt yönetici olarak başlamak çok zor. Çünkü İnsanlar işe girdikten sonra belli tecrübeler edinerek kendilerini daha da donatarak üst kademelere gelebilmektedirler. Ve üst kademelerde de bir pozisyon oluşması gerekmektedir öncelikle. Ya yöneticilerimizin emekli olması gerekmektedir ya da yeni havacılık kuruluşları açılıp bu tarz departmanlarda bir kontenjan olması gerekmektedir. Bu da yine sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinize bağlı olarak değişmekle birlikte bu şirketin yönetim kadrosunda bir pozisyona ihtiyaç duymasıyla oluşabilmektedir. Havacılık yönetimi okuyan öğrencilerin hem çalışıp hem okuma imkanı var mı? Havacılık yönetimi okuyan insanların hem çalışıp hem okuma imkanı vardır. Part-time işlerde çalışabilirler. Yer hizmetlerinde özellikle bu çok mümkün. Yolcu hizmetleri memuru olarak ya da harekat memuru olarak bu iki iş için alan özel şirketler mevcut. Ya da havacılıkla ilgili yayın yapan dergiler olsun, internet siteleri olsun bu tarz kuruluşlarda da çalışabilirler. Peki uçakların yanında bu bölümden mezunlar çalışabilir mi? Uçakların yanında bu bölümden mezunlar çalışabilirler. Ben harekat departmanında çalışıyordum. Uçuş operasyon departmanında. Sürekli uçaklarla iç dışlıydık. Uçağın teker koymasından tekrar havalanmasına kadar tüm işlemlerden sorumluyduk ve sürekli uçağın yanındaydık, başındaydık. Çünkü sorumluluğumuz gereği onu koordine etmemiz gerekiyordu. Pilotlar ve kabin memurları zaten uçağın içinde çalışıyorlar. Teknikler zaten sürekli uçağa bakım yapmak zorundalar. Ve diğer çalışanlar da bir şekilde uçaklarla içli dışlı oluyorlar ve sürekli uçakların yanına gidiyorlar. Sadece genel müdürlükte çalışanlar ve işin mevzuat kısmıyla uğraşanlar belki biraz daha az uçak görebilirler.
Bu bölümden mezun olup iş hayatına başladığımız zaman gece vardiyası var mı? Havacılık 24 saat işleyen bir süreçtir. Bu yüzden hem sabah hem akşam hem de gece vardiyası mevcuttur. Uçaklar sürekli uçuyor çünkü bizde geceyken başka yerde gündüz, başka yerde gündüzken bizde gece olabiliyor. Bu kısıtlamalarla birlikte genel olarak gece vardiyası vardır. Değerli cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur verilen bilgiler. Öğrenim hayatınızda ve kariyerinizde şimdiden başarılar dilerim.